Arkadaşlar bugün size çok güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de böreğimizi yapmaya başlıyoruz. 7 su bardağı unumuz var. 1 kilo suyumuz var. Tuz, 2 silme tatlı kaşığı. 1 pakette kuru mayamız var. Paketin üzerinde 11 gram yazıyor. Ilık suyumuz var. Suyu alabildiği kadar vereceğiz. Birden suyu kaldırıp dökmeyeceğiz. Kulak memesi kıvamında olacak hamurumuz. Önce 1 su bardağı suyu kattık. Şimdi onu yoğuracağız. İhtiyaca göre su ilave edeceğiz. Yavaş yavaş suyu yedirmeye başladık. Üçüncü bardak suyumuzu da döktük. Arkadaşlar hamuru yoğururken de arada bir elinizi ıslayın. Hamur tamamen elinize yapışıp kalmasın. Daha rahat yoğurursunuz. Sadece ıslayın. Hamura su katmayın. Çünkü 3 su bardağı su yeterli geldi. Elimiz ısıyor diye suyu fazla katarsak bu sefer hamurun kıvamını kaçırırız. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız çöreğiniz, böreğiniz o kadar güzel olur. Tam kulak memesi kıvamında oldu. 7 su bardağı una 3 su bardağı su kattık. Şöyle hamuru da bir gösterelim. Tam kıvamını da gösterelim. Görüyor musunuz? Bu tamamen hamuru ne kadar iyi yoğurursan onunla alakalı, onunla ilgili. Şimdi hamurumuzu yarım saat bir mayalandıracağız. Arkadaşlar hamurumuzu tam 40 dakika dinlendirdik. Şöyle bakın. Tam mayası geldi. İnanılmaz derecede güzel oldu. Görüyor musunuz? Burada yarım kilo ıspanağımız var. Ispanağı tek tek ayıkladık. İyice yıkadık. Suyunu süzdürdük. Ispanağı çiğden kullanacağımız için çok ince doğrayacağız. Sap kısmını ince doğrayabildiğimiz kadar ince doğradık. Yaprak kısmını sap kısmına göre biraz daha kalın doğrayacağız. Ispanağın tamamını bu şekilde doğrayacağız. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Şöyle hamuru da bir gösterelim. Tezgahımızı bir unlayıp hamurumuzu tezgahın üstüne alacağız. Yapmak istediğimiz ölçülerde kaç adet çıkartmak istiyorsa ona göre keseceğiz. Şimdi hamuru istediğimiz dilimler halinde keseceğiz. Arkadaşlar kenarı unladık. Hemen hamurları oraya koyacağız. Hamurumuz nasıl kabardı şu kabarcıklarına bakın. Mis gibi oldu. Hemen gözlemeleri yapmaya başlıyoruz. Tam bir anne gözlemesi olacak, ev gözlemesi olacak. Altın üstünü unladık. Yapışma olmasın diye ara ara unluyoruz. Hamurumuz oldu hazır. Gözleme deyince tabi yağlı olur. Her tarafına güzelce yağı süreceğiz.
Ispanağın üzerine karışık peynirimizi döküyoruz. Birinci gözlememiz hazır. Kenarlardan iyice bastırıp açılmasını önleyeceğiz. Tavamız yüksek ateşte. Tavamızı biraz ısıttık. İki tarafını da çevirdikten sonra ne yapacağız? Orta ateşe alacağız. Ortalama 1 dakika yüksek ateşte öbür tarafın pişmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar ortalama 1 dakikaya yaklaştı. Hemen öbür tarafını bir kontrol ediyoruz. Tabi isterseniz sallayarak da çevirebilirsiniz. Çevirdiğiniz gibi hemen bu tarafını bir yağlayacağız. Az bir yağla yağlayacağız. İçi de yağlı olduğundan dolayı. Ortalama 1 dakikada şimdi öbür tarafın kızarmasını bekleyeceğiz. Hafif bir yağı da öbür tarafa süreceğiz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Mayalı hamur olduğundan dolayı nasıl şişme yaptı. Bu gözleme kesinlikle kurumaz. Dolaba koyun. Dolapta ortalama 6 ay istediğin zaman çıkartıp kullanabilirsin, yiyebilirsin. 1 dakika geçti. Hemen öbür tarafa tekrar çevireyim. Bu sefer tabi sallayarak değil, kaşıkla. Öbür tarafa çok az bir yağ sürüyoruz. Tavamızın dibi de yağlandığından dolayı ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Orta ateşte ortalama 2'şer dakika iki tarafı da pişireceğiz. Çevire çevire. Hemen şöyle kontrol edelim. İki tarafı da pişti. Sıra geldi neye? Bunu yeme işlemine arkadaşlar. Arkadaşlar şu gözlemelerdeki güzelliğe bakın. İnsan bunları yemeye kıyamaz. O kadar güzel kokuyor ki inanamazsınız. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparız.